Herkese selamlar kıymetli dostlar. Milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki performansı gündemdeki yerini korurken bu kötü performansın asıl nedenlerinden biri olan Arizona'daki kamp alanı ile ilgili bazı gerçekler ortaya çıktı. Tabii bizim milletimiz linçlemeyi çok severler ama bu işin aslı, bir prosedürü neymiş, bunların hepsini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ben genelde dış basından haberler veririm ama bu sefer Türk basınından olacak. Skorer gazetesinden Onur Dinçer'in haberi. Birçok web sitesi bu haberi almış, kullanmış ama kaynak göstermemişler. İşi yapan kişiye hürmet etmek, ona emeğine saygı göstermek lazım. O yüzden kaynağını vermek lazım. Bunu söyleyerek habere başlayacağım ama bütün gerçekliğiyle, yani bütün yaşanılabilecek olaylarla ilgili gerçekliklerle anlatacağım bu haberi. Bakalım ne yazılmış. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası D grubunda oynadığı ilk iki maçı kaybetti. Turnuvaya matematiksel olarak veda etti. Bir de Amerika ile yapacaklar maç. Milli takım ve yetkililer eleştirilerin oklarının hedefinde. Türkiye dönüşte nasıl bir reaksiyon alınacağı da merak konusu. Skorer gazetesinin haberine göre ilginç bir detay ortaya çıktı. A milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kamp alanının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Buna karşın Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya olmak üzere 6 ülkenin kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gittiği ifade edildi. Şimdi öncelikle milli takımımızın hani bu hazırlıksız olması maçlarda, yani antrenman eksikliğinin çok fazla görülmesinin sebebi Arizona'da inanılmaz bir sıcaklığın olması. Bakın onunla ilgili detaylar da var. Orada bir festival de yapılacaktı tam bu ay zamanda. O festival sıcaklardan dolayı iptal edildi ve biz Anadolu Ajansı'nın haberlerinden biliyoruz ki yerel saatte akşam 19-15 gibi antrenmana başlıyor bu milliler. Yani bir antrenman eksikliği söz konusu. Devam ediyoruz habere. TFF yetkilileri 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan milli takımımızın playoff'tan katıldığı için zorunlu olarak Arizona'da kalacağını belirtmişti. Yani FIFA bütün yerler doldu, siz geç geldiniz, burası var demiş. Çölle kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentindeki bu Arizona kamp alanı FIFA'nın önerdiği, ancak A milli takım yetkililerinin isterse buna itiraz edebileceği ama itiraz etmediği vurgulandı haberde. Değişiklik talep edip gerçekleştiren Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya dışındaki tüm ülkelerin FIFA'nın önerdiği tesislerde çalıştığı da ifade edildi. Türkiye bu tesis dışında bir yerde kalmış olsa bazı masrafları kendisi karşılayacaktı. Liste dışı seçimler yapan ülkelerin birçok özelleştirilmiş tercihleri olduğu için bir kısım meblağ kendilerine ödemeyi göze aldıkları ifade edildi. Yani şunu söylüyor. Eğer bu kamp alanının dışında başka bir alana gitmek isterseniz oradaki masrafları siz karşılarsınız. Biz bu kamp alanının masraflarını karşıladık. Yani buyurun gelin burada çalışın. FIFA ödedi parasını. Başka yere giderseniz siz ödersiniz parasını. Bu çok kulağa kötü geliyor değil mi kıymetli dostlar? Yani bu bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Milli takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş. Madem burası uymuyor, burası sıcak, koşulları kötü, daha iyi bir yere neden gitmedi? Neden paramız cebimizden o para çıkmadı? Halbuki cebimizden ne paralar çıkıyor değil mi? Tabii konuyu başka bir yere götürüp çarpıtmak da istemiyorum. FIFA, şimdi şunu da söylemek gerekiyor. FIFA diyor ki tamam, burada bir Arizona mevzusu var, bir skandal var ama FIFA bir de şunu diyor. Farklı bir yerde kalmak isterseniz ihtiyaçlarınızı ve masraflarınızı karşılamayız. Olumsuz bir şey olduğu takdirde de sorumluluk kabul etmeyiz. Bakın şimdi öyle bir şey oldu ki milli takım kamp alanından sonra maçlara gitmek için uçakla yolculuk yapıyor ve bir şey oldu ve kamp alanınızdan çıktığınız yolda bir aksilik oldu. Ve tamamen FIFA'nın kontrolü dışında bir aksilik oldu ve maça gidemediniz veya işte uçak geç gitti, maça geç gittiniz, bazı sıkıntılar oldu belki. Yani olabilir. Hani bu koşullarda FIFA diyor ki benim antrenman tesisi olarak gösterdiğim yerde kalırsan herhangi bir aksilik durumunda ben bunu tolere ederim. Yani maçın saatini erteleyebilirim veyahut da
ortaya çıkan olumsuz şeylerin giderilmesini sağlayabilirim veya başka bir şey olduğu zaman organizasyonda düzenleme yapabilirim diyor. Çünkü diyor sorumluluk bende, bizim sorumluluğumuzun dışında bir şey olmuş. Bizim sorumluluğumuzun içinde bir şey olmuş. Ama diyor siz başka bir yere kamp yapmaya gittiniz. İşte o yapmaya gittiğiniz yerde atıyorum ki kamp alanında bir köprünün üzerinden geçiyorsunuz ve bir yağmur taşkın oldu ve o köprü yıkıldı ve geçmekte sıkıntı çektiniz. Tamamen farzi misal sallıyorum. FIFA diyor ki bak sorumluluk kabul etmem. Maça geç kalırsın, maça gelmedi diye hükmen mağlup sayarım diyor. Bunlar tabii ki örnek. Yani ekstrem herhangi bir durumda FIFA ben bu durumda sorumluluk almam diyor. Yani bu sorumluluğu göze almak gerekiyor. Yani full TFF ile yüklenmek istemiyorum bu konuda çünkü bazı ekstrem durumlar olabilir. Bunları da sıfıra indirmek istemişler ama bakalım Almanya, İspanya ve Fransa neler yapmış? Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri olası kamp yerlerini ziyaret edip uzun incelemelerden sonra tercihte bulundu. FIFA'nın öneri olarak 64 seçeneği koyduğu broşürü alan Almanlar bunun yerine Winston-Salem bölgesindeki Wake Forest Üniversitesi'nin antrenman yapmayı ve yakınlardaki butik bir oteli kapatarak konaklamayı tercih ettiler. Teknik direktör Nagelsmann'ın en büyük önceliği takımın oteliyle antrenman sahası arasında kısa mesafeydi. İşte bu da önemli. Bizim mesela otobüs yolculuğumuz da çok uzun sürüyor. Antrenman sahasıyla otelin arası. İspanya turnuva için FIFA Katalon'daki tesisler yerine kamp yapmak yerine Tennessee'deki özel bir okulun Baylor School'u kullanmayı tercih etti. ABD genelinde diğer şehirlerde dünya standartlarında spor tesisleri varken gizlilik ve güvenlik öncelikleri nedeniyle burası tercih edildi. Ulaşımda İspanya için oldukça elverişli. İlk iki maçını sadece 160 kilometre uzaklıktaki Atalanta'da oynadı. Ve Fransa'ya geçiyoruz. Fransa milli takımı FIFA tarafından sunulan standart takım kampı yerine özel bir okulun tesisinde kamp yapmayı tercih etti. Başlangıçta Fransız futbolunun Wesley Babson College tesislerinde konaklamayı planlıyordu. Ancak görüşmelerin ardından maliyetin aşırı bulunması ve tesislerin uluslararası standartlara tam olarak uymaması sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçildi. Ardından Bentley Üniversitesi kampüsü takımının konakladığı Four Seasons Otel'e yarım saat mesafede olduğu için tercih edildi. Fransa'nın en büyük isteği antrenman sahası zemininde Gillette Stadyumu'nun taklit etmesiydi ve buna oldukça yakın bir sonuç elde edildi. Bakın adamlar neleri düşünmüşler. Yani oynayacakları maçların stadyumdaki zemine yakın antrenman sahalarını tercih etmişler. Peki bundan önce bizim için ne deniyordu? Antrenman kampları için 35-40 derecenin civarında bir sıcaklıkta antrenman yapıyorduk. 8 Haziran'dan itibaren burada sıcaklıkların zaten 35-40 derece civarlarına, yani neredeyse Suudi Arabistan sıcakları denebileceğimiz sıcaklar, hatta belki de zaman zaman o bölge Suudi Arabistan'dan daha bile sıcak olabiliyor. Böyle bir bölgede antrenman yapmak zorunda kalmışlar ve dediğim gibi her gün oranın yerel saatiyle 19.15'te antrenmanlara başlayabilmişler millilerimiz. Bir de çok uzun bir otobüs yolculuğu antrenman kampıyla otel arasında, ayrıca bütün maçlar içinde uzun uçak yolculukları, yani kaç bin kilometre dediler. Şimdi tam rakamı söylemeyeyim yanlış olmasın ama inanılmaz bir yolculuk yaptı millilerimiz. Bu süreçte sürekli yollarda geçti açıkçası onların bu maç dönemi. Yani oyuncularımıza birçok noktada suç buluyoruz. İşte Arda kötü, Hakan kötü, Kerem kötü, işte veyahut da herkes için söylenebilir. Ama işte millilerimizi organize eden isimleri de, buradaki yetkili isimlerin de birazcık göz önüne almamız lazım. Bunlar en doğru, yani yaptıkları işleri en doğru şekilde yaptılar mı? Tabii ki de artık Amerika maçından sonra Türkiye'ye gelecekler. Onlar da amirlerine bunlarla ilgili açıklamalar yapacaklardır. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.